Evet arkadaşlar, biz mangalımızı söyledik. Şöyle görüyorsunuz, burada yaklaşık 400 gram dana eti bulunuyor. Ben çok sevdim. Böyle bir üniversite hayatı isterdim. Şu anda Koreli arkadaşlar yukarıda o kadar eğleniyor ki. İnanılmaz bir eğlence dönüyor yukarıda. Güney Kore halkı, Güney Kore gençleri eğlenmeyi seviyor. Yani Güney Kore'de eğlence had safhada. Arkadaşlar yeni videodan Seul'ün üniversite bölgesi ve yine aynı zamanda akşamları böyle en hareketli olan bölgesinden sevgiler. Şu anda biz neredeyiz? Hongdao Street diye geçen bölgedeyiz arkadaşlar. Aynı zamanda buranın bir üniversite ismi de var. Güney Kore'de 3 tane, daha doğrusu Seul'de üniversite bulunuyormuş. Bir tanesi de bunlardan en büyüğü bu bölgede arkadaşlar. Burada akşamları böyle gençler takılıyor. Yine gece kulübü, barlar, publar bulunuyor. Sizlerle beraber yine bir gece hayatı videosunda Seul'ün bu sefer daha genç kısmının takıldığı, daha böyle eğlenceli, enerjik bir noktasındayız. Beraber bu videoda arkadaşlar burayı keşfedeceğiz, burayı göreceğiz. Özellikle Güney Kore'de gençler nerelerde takılıyor, gençler neler yapıyor, bunları deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Sol tarafımız hemen böyle güzel güzel restoranlarla dolu şu anda. Yine barbekü arkadaşlar. Bu coğrafyanın insanı seviyor barbekü. Yani aynı Vietnam gibi Güney Koreliler de, keza yine Japonlar da barbekü buldu mu kaçırmıyorlar. Ben normalde bize böyle mangal sever derdim. Halk olarak severiz biz mangalı, biliyorsunuz. Fakat burada daha da fazla. Yanımda yine Damla var. Damla ile geçen videoda da beraberdik. O bu bölgede kalıyor. Kendisi bana zaten bu bölgeyi söyledi. Mutlaka dedi gel bir akşam çek buraları göster. Etrafta neler oluyor, neler bitiyor, burası hareketli dedi. Ben de tabii ki de arkadaşlar bu fırsatı kaçırmadım. Gerçekten gelir gelmez böyle rengarenk bir atmosfer karşıladı bizi. Özellikle de tabii ki de genç nüfus arkadaşlar buralarda. Bakın etraf rengarenk. Wafflecılar, Koreyan barbekücüler, abur cubur atıştırmalık bir sürü farklı restoranlar, ürünler, lezzetler bizleri karşılıyor. Bakın size bir Kore stili mangal göstereyim arkadaşlar. Şurada muhteşem lezzetler çıkıyor. Ve restoranların hepsi neredeyse full. Aman aman şunun tatlılığına bakın. Hello. Damla, ben burayı nereye benzettim? İzmir'i biliyor musun? Az çok. Bornova'yı bilir misin? Ege Üniversitesi'nin olduğu tarafları. Küçük park, büyük park. Tarafı. Evet. Yine aynı şekilde mesela Muğla'da Kötekli vardır. Kötekliği çok andırmıyor da Küçük parkı andırıyor değil mi? Küçük park taraflarını andırıyor. Burası her zaman böyle hareketli. Evet, her gece bu şekilde burası. Hatta daha kalabalık olduğu oluyor, daha sakin olduğu da oluyor ama şu ortalama atmosfer hiç kaybolmuyor. Her zaman böyle diyoruz. Evet. Konakladığın yerden mutlusun. Çok mutluyum. Kesinlikle güzelmiş. Ben Mayadong'da konaklıyorum. Benim olduğum bölgede yine bazı noktaları hareketli ama buradaki atmosferi daha çok beğendim. Taşıyalım seni bu tarafa. Evet, ben bu tarafa arkadaşlar artık taşınıyorum. Bakın burada böyle Koreli arkadaşları görüyoruz. Yine tarzlarını konuşturmuşlar. Fakat arkadaşlar bu tarz konusunda bir numara neresi? Japonya. Bu konuda çok her sokaktan farklı bir şey görme şansım var. Kesinlikle yıkılıyorlar kelimenin tam anlamıyla. Bu cadde ne kadar devam ediyor? Epey. Bayağı gidiyoruz. Bayağı gidiyoruz. Süper. Daha böyle gece kulübü tarzı yerleri de göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada anladığım kadarıyla buraya belli bir saatten sonra araç girişi yasak. Rahat rahat böyle özgürce arkadaşlar yürüyebiliyoruz. Şu şekilde bakın. Barbekücüler. Batılı tarzda restoranlar da burada çok sık var. Hamburgercisi olsun, pizzacısı olsun. Türk restoranı yok anladığım kadarıyla bu bölgede. Ben hiç denk gelmedim ama mesela şu marka bir Japon mutfağı. Evet, Tori Kizoku. Aynen. Bu şişleri var ya Japonların.
Yakitori. Aynen yakitori yapıyorlar burada. Dünyanın her yerinde arkadaşlar kahve tüketiliyor. Bakın matchalı bir kahve. Matcha'yı biz en çok Japonya'da görmüştük. Matcha nasıl bir lezzet? Aslında kurutulmuş yeşil çay diyebiliriz matcha için. Bunu Japonlar işte tatlılarda kullanıyor, yine farklı içeceklerde kullanıyorlar, kahvelerde çok sık kullanıyorlar. Hatta birası dahi var arkadaşlar matcha'nın. Güzel mi? Güzel ama böyle hani sürekli arayacağım, aman tadı damağımda kaldı, muhteşem bir lezzet diyeceğim bir lezzet değildi benim matcha. Ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben matcha'yı sevmiyorum ya. Ha, sen Yok direkt ya. sevmiyorsun. Ben sevmiyorum. Çayını da denedim, tatlısını da denedim. En son Japonya'da işte dondurmasını denedim. Yok, bana çok farklı bir tat bırakıyor. Kınamsı bir tat bırakıyor ağzımda. Evet, benim hoşuma gidiyor zaman zaman. Ya. İlk izlenim olarak gördüğüm fiyatlar burada biraz daha uygun. Tabii ki de öğrenci yeri arkadaşlar. Öğrenci yeri olunca fiyatlar biraz daha uygun oluyor. Güney Kore'de de öğrenciler tabii ki de daha az para harcamak istiyorlar. Bakın burada karşıda güzel bir müzik var. Genç arkadaşlar burada müzik yapıyor. Gençler eğleniyor arkadaşlar. Böyle farklı farklı noktalarda eğlence alanları var. Genç arkadaşlar müzik yapıyorlar. Yani Kore'de bir üniversite tercih ederseniz sizlerin de aslında yaşayacağı, tabiri caizse takılacağı, vakit harcayacağı bölgeler böyle yerler olacak. Benden çok geçer not aldı. Ben çok sevdim. Böyle bir üniversite hayatı isterdim. Benimki tam tersiydi, çok kötüydü. Nereden gidiyoruz? Galiba sol taraftan yukarıya doğru çıkmamız gerekiyor. Yukarıya doğru da farklı bir cadde var. Bunun arkasında farklı böyle yukarıya doğru bir cadde var. Orada da böyle barlar, gece kulüpleri falan. Süper, harika. Açız arkadaşlar bu arada her zaman olduğu gibi. Yine farklı bir şeyler video içerisinde deneyeceğiz. İlk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk, dünyanın farklı noktalarına seyahat ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak, yorum yaparak, beğenerek destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Böyle güzel renkli bir noktaya geldik. Yine sağımız solumuz farklı alışveriş dükkanlarıyla bezenmiş durumda. Yukarıya doğru da epey bir gidiyor arkadaşlar. Bakın kız arkadaşlarımız tarz giyinmişler. Çantalar, saçlar, kıyafetler. Seviyor uzak doğu insanı. Hem kız arkadaşlarımız hem erkek arkadaşlarımız tarzlarında iddialılar. Kendilerine de yakıştırıyorlar. Yani sen ben giysek belki komik kaçar. Ya da bilmiyorum biz alışık olmadığımız için mi? Şurada hemen o tarz giysiler satan bir dükkan var. Gel deneyelim. Hemen bir deneyelim, bir bakalım. Kozmetik arkadaşlar. Bu mağaza bayağı ucuz bu arada. Bayağı ucuz diyorsun. Bak mesela hemen bu tarzlar ortaya çıktı. Benim de arkadaşlar şöyle güzel bir tişörte ihtiyacım var aslında. Üzerimde, içimde görmüş olduğunuz tişörtü Filipinler'den almıştım. Çok da memnun kaldım. Biliyorsunuz biz uzun seyahatlerde çamaşırları yıkatmak için mecburen ortak alanları kullanıyoruz. Veya otellere veriyoruz. Onlar bizler için yıkıyor. Yine aynı şekilde kurutuyorlar. Bu tabii ki de tişörtlere zarar veriyor. Aslında böyle biz temiz temiz yıkatıp giyiyoruz fakat maalesef kırışık olabiliyor. Benim en büyük baş belam çekiyor arkadaşlar tişörtler. Kurutmaya attıkları için tişörtler ufalıyor. Borakay'dan çok güzel bir tişört almıştım. Gerçekten çok severek aldım. Uzun bir sürede onu giymedim.
Dedim ben bunu Türkiye'ye saklayayım, kendim yıkarım. En azından çekme gibi bir durum olmaz. Fakat en son dedim ki ya aldın, bu coğrafyada aldın, giy hadi bakalım hani almışken. Bir verdim arkadaşlar yıkamaya. Tamamen çekti tişörtüm. O sebeple bu coğrafyada gezerken böyle çok yüksek meblağlara tişörtler, kıyafetler almak istemiyorum. Çünkü bozuluyor maalesef arkadaşlar. Öyle bir problemle karşılaşıyoruz. O sebeple şöyle kendime daha uygun, fiyat performans olarak güzel ve bozulacağı zaman çok da üzülmeyeceğim bir tişört almak istiyorum. Bakın burada belki bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani burada çünkü güzel yerler var. Bakın şurada şu anda bir kız arkadaşımız yukarıda eğleniyor. Karaoke var. Karaoke var. Bir tane daha var ileride. Şu itfaiyeler gelmiş. Birazcık buralar böyle Osaka'yı andırıyor. Yani şu dünyanın her yerinde arkadaşlar ilgi çekiyor. Çünkü erkekler dünya üzerinde güç göstermeyi seviyorlar. Evet, kesinlikle. Daha rekoru kırabileni görmedim. Bence onlarda hile var. Aynı zamanda bizim bu hırs yapmamızı da istiyor bu makineyi koyanlar. Ben öyle düşünüyorum. O sebeple ben hiç bulaşmıyorum ve bileğime, parmaklarıma arkadaşlar değer veriyorum. Anlık bir vuruş için sakatlanmaya gerek yok. Bizi Kore'nin rengarenk sokakları, rengarenk caddeleri karşıladı. Sol tarafımızda bakın. Şöyle güzel bir caddeye geldik. Burası tam anlamıyla Japonya vibe'ı veriyor bizlere. Büyük, hatta şu alttaki de bir Japonya bayrağı mı? Yani çok andırıyor bir Japonya bayrağını. Evet, çünkü karşı tarafta da galiba böyle İtalya bayrağı gibi görüyorum. Hani o renkleri kullanmışlar. Bilmiyorum bunu bilinçli mi gerçekleştirmişler yahut tesadüf mü olmuş, fakat böyle altta birazcık bayrak konsepti yapmışlar arkadaşlar yürüdüğümüz yerlerde. Güney Kore'de akşam gezmek, Güney Kore'de tek başına seyahat etmek güvenli mi? Aklınıza bu soru gelebilir. Güvenli arkadaşlar. Güney Kore'de de aynı Japonya'da olduğu gibi akşamları gönül rahatlığıyla seyahat gerçekleştirebilirsiniz, gezebilirsiniz. Yahu yukarısı çok ilginç gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum videoya ne kadar yansıyor, umarım gözüküyordur. Şu anda Koreli arkadaşlar yukarıda o kadar eğleniyor ki. İnanılmaz bir eğlence dönüyor yukarıda. Muhteşemler. Tabii ki de bu coğrafyada insanlar karaoke'yi seviyor. Akşam olunca burada iki tane temel eğlence var. Bunlardan bir tanesi karaoke, bir diğeri de barbekülerde bir şeyler içip sohbet etmek arkadaşlar. İnsanlar bu ikisine bayılıyor bu coğrafyada. Deriden Barlar Sokağı'na gidiyoruz. Hadi bakalım Barlar Sokağı'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şey gibi oldum, Seul'ün muhtarı. Evet, Seul'ün muhtarı gibi gezdiriyor Damla şu anda bizleri. Karşıya geçebiliriz. Işıklar yandı. Burada da arkadaşlar ışıklara uyuyoruz, kurallara uyuyoruz. İnsanlar sürekli bir şeyler yiyor. Özellikle waffle tarzı şeyler yiyorlar şu anda. Aynı biz. Bizim de bir noktada bir şeyler yememiz gerekiyor. Güzel bir şeyler buluruz. Fazla sokak satıcısı görmedim burada. Var. Biz bu tarafları gezelim, o tarafa da geçelim. Ha, o tarafa da geçeceğiz. Süper. Valla konaklama olarak arkadaşlar bu bölge kesinlikle. Benim olduğum bölgeye önceki videolardan ulaşabilirsiniz. Orada yalnızca böyle 1-2 cadde vardı. Tamamen sokak lezzeti üzerine. Buradaysa alternatif çok. Enerji anlamında da burası çok daha güzel. Çünkü genç arkadaşlar kalıyor. Genç arkadaşların olduğu yerde enerji olur arkadaşlar. Barlar Sokağı'na doğru giriyoruz. Hadi bakalım.
Tabii ki de burası cuma ve cumartesi akşamları hava da güzelse çok daha hareketli olacaktır arkadaşlar. Yani 3-4 katı belki. Değil mi? Belki evet. Şimdi de en azından şöyle bir etrafa bakalım. Yine tabii ki de bazı kulüpler, barlar kalabalık arkadaşlar. Güney Kore halkı, Güney Kore gençleri eğlenmeyi seviyor. Yani Güney Kore'de eğlence had safhada. Buradaki bazı barlar sizleri almayabiliyormuş. Öyle şeyler okudum. Fakat hani ben öyle bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hop. Tamam. Okay. Enter is free or enter is free? Free? Yeah. Yeah, okay. Come back. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bakın tam daha lafımı bitirmedim Damla. Bir hanımefendi, bir kız arkadaşımız bizleri davet etti. Hello. Bu arada bu sokak yani şu an çok canlı değil ama gerçekten daha canlı bir sokak burası. Mutlaka hafta sonu olunca kesinlikle bence çok çok canlı oluyordur. Hatta şu anda saat de biraz erken, çok geç yapmadık. Evet. Onun da etkisi vardır. Valla ben burada nerede bir gece hayatına gitsem arkadaşlar bir Türk restoranı bizleri karşılıyor. Bakın yine burada da Helal Food. Hemen bizleri karşıladı. Burası bir hip hop barmış. Yine Koreli arkadaşların tarzlarını gösterdiği bir noktadayız. Burası gece hayatı olarak hemen bir yere benzetelim. Birazcık böyle Vietnam Hanoi'yi andırıyor arkadaşlar. Yine genç arkadaşlar kapıda duruyorlar. Sizleri çağırmaya çalışıyorlar. Yani bu uzak doğuda gece hayatı Japonya, Tokyo dışında orada biz gece hayatının kimlerin elinde olduğunu görmüştük. Siyahi arkadaşların. Yahut bu Japon gençlerinin biraz daha böyle asi Japon gençlerinin. Geri kalan tüm coğrafyalarda Tayland'ı bir kenara ayırıyorum. Yine Filipinler'de özellikle tamamen rahatsınız arkadaşlar. Filipinler gece hayatında özellikle işte Boracay olabilir, Palawan olabilir. Oralar rahat arkadaşlar. Oralarda bir problem yaşamazsınız. Buralarda da bir problem yaşamazsınız. Fakat hani biraz daha böyle bu gençler kendi aralarında eğleniyor gibi bir hissiyat alıyorsunuz. Zaten böyle uzun süre buralarda konaklayınca göreceksiniz tüm bu arkadaşlar birbirleriyle tanışıyorlar. Aslında burası da nereye benziyor? Yine Türkiye'deki üniversite gece hayatının olduğu bölgelere benziyor. Benim zamanımda öyleydi. Bilmiyorum sizlerin zamanında nasıldı? Orada da arkadaşlar belli insanlar, belli arkadaşlar o gece hayatını böyle yönlendirirlerdi, parti düzenlerlerdi. Hani hep tanıdık simaları görürdünüz. Burada da aynı durumlar birazcık söz konusu. Bakın yine genç arkadaşlar. Bakın Koreli arkadaşlar burada yine tarzlarıyla döktürüyorlar. Bak burada genç arkadaşımız harika danslar yapıyor. Güzelmiş. Güzel, eğlenceli bir yere benziyor. Evet, güzel gayet. Sadece biz şu an o kalabalığı yakalayamadık. O kadar olur. Ona yapacak bir şey yok. Normalde arkadaşlar sen hınca hınç dolu olduğunu söylüyorsun. Evet, kesinlikle. Süper. Damla'nın rehberliğinde gezimiz devam ediyor. Kendisi buraya cumartesi akşamı gelmiş arkadaşlar. Tam tarihe baktık. Bu caddeden, bu kaldırımdan yürüyemiyordum diyor. Yani her yer dolu. Ki şu anda bile arkadaşlar etraf dolu bakın. Hani cumartesi gecesi gerçekten burayı düşünemiyorum. Size hap bilgiyi verdim. Güney Kore, Seul'desiniz. Eğlenmek için nereye geliyorsunuz arkadaşlar? Buraya geliyorsunuz. Bu bilgiyi sizlere şu anda ücretsiz bir şekilde vermiş bulunuyoruz Damla. Yani yalnızca bizim gezdiğimiz yerlerden de ibaret değil. Bakın tüm ara sokaklar, buradaki tüm mekanlar,
İşte kız arkadaşlar şıkır şıkır giyinmişler, geziyorlar. Erkekler aynı şekilde. Eğlence, dans, müzik. Güney Kore'nin bu bölgesi benden geçer not aldı. Şu anda 10 üzerinden 10. Yeme içme anlamında da bakın. Her yerde arkadaşlar bizlere uygun, bizlere hitap eden güzel lezzetler var. Daha ne olsun yani, bir caddeden, bir sokaktan daha ne bekleyebiliriz? Ben çok beğendim burayı. Şimdi istiyorsan buradan karşıya geçelim. Şöyle birazcık da yeme içme durumlarına bakalım. Neler yiyebiliriz, neler içebiliriz. Birazcık onlara bakmak istiyorum. Damla'yla da aynı şeyi konuştuk arkadaşlar. Hani burada mekanın önünde çalışan arkadaşlar tabii ki de kamerayla çekim yapılmasından pek hoşnut gibi değiller. Yine aynı şekilde kamerasız geldiğimiz zaman da biz Vietnam'da, Tayland'da, yine biraz da Filipinler'de ne görüyorduk? Böyle bizleri herkes davet ediyordu. İçeri gelsenize, eğlensenize, bir şeyler içsenize diye. Hani bu coğrafyada, Japonya ve Kore özelinde konuşuyorum, bunu pek görmüyoruz arkadaşlar. Yani bu Avrupalıları sevmiyorlar mı, yoksa kültürleri gereği rahatsız etmek istemiyorlar mı? Bu ikisi arasında, ya bu iki seçenekten bir tanesi. Benim aklıma başka bir seçenek gelmiyor. Bence birazcık kültürel faktörü de var. Hani bizleri rahatsız etmemek adına. Fakat belki de bizleri istemiyor olabilirler. Özellikle bu coğrafyada daha uzun süre bulunmuş arkadaşlar varsa aranızda, yahut bu mekanlarda böyle sık girip çıkan, gece hayatının tam anlamıyla hakkını veren arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Hem ben bilgilenmiş olurum, hem de buraya daha sonra gelecek olan arkadaşlar bilgilenmiş olur arkadaşlar. Fakat benim hissettiğim, benim gözlemlediğim bu. Yine burada uzun süredir yaşayan bazı arkadaşlarımdan ve burada çalışan Türk esnaflardan duyduğum kadarıyla da bu yine Japonya ve Kore için geçerli. Hani bazı barlara, bazı gece kulüplerine Avrupalılar giremiyormuş. Yani almıyorlarmış demeyeyim, fakat hani sizleri davet etmiyor, yahut çok dolu diyor, yahut çok yüksek fiyatlar çıkartabiliyorlarmış. Böyle durumlar burada söz konusuymuş. O da aklınızda olsun. Ya çok fazla seçenek var. Yine Google yorumları okuyabilirsiniz. Hani nereye gitmeniz gerektiği konusunda. Belki oralarda yine güzel kulüpler, barlar bulabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu anlattıklarımı da %100 sakın şöyle düşünmeyin. İşte oraya gidersem ben hiçbir yere giremem, hiçbir gece kulübü, hiçbir bar beni almayacak gibi bir durum söz konusu değil. Ben sadece genel anlamıyla hissettiğim, yaşadığım ve öğrendiklerimi sizlere yansıtmaya, aktarmaya çalışıyorum. Yine rengarenk hediyelikler karşıladı bizleri. Seviyorlar arkadaşlar. Bu tarz böyle rengarenk oyuncaklar olsun, abur cuburları bile yine rengarenk arkadaşlar. Ya bu coğrafya seviyor. Işıl ışıl olmayı seviyor. Binaları, neon tabelaları, kıyafet tarzları, rengarenkler. Benim gezdiğim diğer ülkelerde açıkçası görmediğim bir renk cümbüşü var burada. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ben de hem Japonya'da hem Kore'de böyle videoları biraz daha akşam saatlerinde çekmeyi daha çok seviyorum. Çünkü bu rengarenkliği, bu muhteşem görseli sizlere yansıtmak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir ara sokak var. Bu ara sokağa bir girelim. Bu ara sokaktan gidelim. Alışveriş anlamında da çok güzelmiş. Oo, misler gibi koktu. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Baksanıza. Bakın size benden yine bir hap bilgi. Güney Kore'de bir date'e çıkıyorsunuz. Buraya geldiniz arkadaşlar. Bu sokağı buldunuz. Buradan hanımefendiye çiçeğini alıyorsunuz date için. Ondan sonra çiçeği ona takdim ediyorsunuz. Güzel bir barbekücüye gidiyorsunuz. Güzel bir barbekülerinizi yiyorsunuz. Hemen arkasından da az önce gezdiğimiz sizlere gece eğlenmeye gidiyorsunuz. Bence Koreli bir kızın gönlünü bu şekilde fethedersin. Başka ben bir alternatif düşünemiyorum yani. Yine yetti mi yetmedi, tatlı olarak da arkadaşlar bakın bu tarz böyle geliyorsunuz buralardan. Böyle patlak pirinçli, renkli renkli içecekleri alıyorsunuz.
Her tarafımız rengarenk zaten. Sizlere bahsediyorum, anlatıyorum. Buranın halkı rengarenkliği seviyor. Rengarenkte giyinirseniz güzel böyle gömleğinizi arkadaşlar. Oldu bitti. Kore'de size verdim arkadaşlar tiyoyu. Bakar mısınız? Pastaları bile bu şekilde. Yani her alanda karşımıza bu renk cümbüşü çıkıyor. Bakın arkadaşlar, buradaki bu arkadaşlar işte tarzlarını buralardan buluyorlar. Buralardan bu kıyafetleri alıyorlar. Bu şekilde giyiniyorlar. Şimdi burada sokak lezzetlerinin olduğu kısma geldik. Burası büyük bir bölge. Gezmek için de güzel. Burası gündüz de hareketli oluyor. Oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Gündüz de gelebilirsiniz. Akşam bu saatlerde de gelebilirsiniz. Ulaşım oldukça kolay. Bir bakalım sokak lezzetlerine. Neler var neler yok. Bize pek hitap eden bir şey. Bunların bu peynirli yumurtalı ekmekleri bayağı meşhur. Her tezgahta görüyorsunuz bunu zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Peynirli yumurtalıymış. Bunlar da fish cake dedikleri çubuklar. Şöyle. Bir bardakta suyundan alıyorsun bunu. Suyunu içip bir yandan da bunun üstüne soya sosu sürüp yiyorsun. Misler gibi. Şurada da tavuklar var. Yine sebzeli tavuklar da yapmışlar. Aynı şekilde soslu da var arkadaşlar. Şimdi bir yan sokağa doğru da geçeceğiz arkadaşlar. Bakın Japonya'da bunu çok gördük. Sizlere hep gösterdim. Burada da ilk defa Kore'de de görüyoruz. Hemen sol tarafımızda kadrajın bu şekilde böyle anime kostümü giymiş kız arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar Japonya bu işin yine en tap yaptığı nokta. Japonya'da bol bol görüyorduk. Hatta ben tüm Japonya gezim boyunca o arkadaşların ne yaptığını anlayamamıştım. Hala da kafamda bazı soru işaretleri var. Gerçekten yani benim kaldığım yer Damla Otsuka diye bir yer ve oldukça ufak. Videolardan belki bakarsın. Orada bile bu anime kızlar ya bomboş cadde, gece saat 2:30 hava buz gibi o kızlar duruyor. Ama gene bu giysilerle evet. Ona ben de çok yerde Japonya'da karşılaştım onlarla. Bana şöyle söylediler, yine tırnak içinde söylemek gerekirse yıkık Japon dayılar. Yani Japonlar beyefendilere, yüksek yaşlara yönelik konsept bar olarak giriyorsun, sohbet ediyorsun. Onlar sana işte hizmet ediyor, seninle sohbet ediyorlar. Sen 3 ödüyorsan onun içeceği için 7, 8, 10 ödüyorsun. Ondan sonra da çıkıyorsun. Shinjuku tarafında hatta onun erkek versiyonu da var. Tabii. Erkeklerle de o şekilde oturup sohbet edip ücretini ödeyip. Evet, Japon Ama kızlar temas yok. seviyor. Aynen öyle arkadaşlar. Bunu altını ben Japon videolarında da çok sık çizdim. Herhangi bir şekilde hani Tayland gibi, Pattaya gibi lütfen düşünmeyin. Temas ya da farklı bir şey yok. Biz bunu nerede gördük? Osaka'da gördük. Osaka'da gittiğimiz yeri hatırlıyorsunuz. Orada işler tam tersiydi. Temas var. Orada temas vardı arkadaşlar. Çayınızı, bisküvinizi alıp üst kata çıkıyordunuz. Tüm bunlara kanalımdan ulaşabilirsiniz bu arada. Tüm hepsi kanalda bulunuyor videolar olarak. Yine rengarenk bir caddeye çıktık. Burada ne varmış? Takoyaki mi bu? Yok bence değil. Hello. This is takoyaki? Yeah, okay. Daha yapıyor ama beyefendi. Şurada 2 tane yapılmış Evet. kalmış. Ben takoyaki çok yedim. Osaka'da. Sen seviyor muydun?
Wagyu'lusunu denedim. Başarılıydı, sevdim. Çok lezzetli. Gerçekten fiyat performans anlamında müthişti. Burada da arkadaşlar tabii ki de bunlar yakın coğrafyalar birbirlerine. Birbirlerinden esinleniyorlar. Abime bakar mısınız? Hani bütün bir arabayı doldurmuş yani Ne satıyor acaba yani? her yerini doldurmuş. Bir züccaciye dükkanını dolmuşuna sığdırmış arkadaşlar. Biz yiyecek bir şeyler bulalım, gelelim. Arkadaşlar acıktık. Güzel bir tabii ki de bu kadar bahsettik. Barbekü seviyorlar, barbekü seviyorlar diye. Biz de bir barbekü yemeye geldik. Damla böyle geçiyorum. Yeah, it's okay. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Menümüz geldi arkadaşlar. Neler var neler yok zaten bakarız. Ay. Şöyle sizlere göstereyim. Ben şu anda hani bunların Türk lira karşılıklarını da videoya yazıyorum arkadaşlar. Ona göre siz de bir çıkarım yapabilirsiniz. Ne kadar ödüyoruz, ne kadar içiyoruz, neler yiyeceğiz, neler ödeyeceğiz diye. Zaten böyle hani çok büyük de bir menü değil. Domuz seçenekleri de var, et seçenekleri de var arkadaşlar. O yönden de güzel. Hani isteğinize bağlı. Her ikisini de tercih edebilirsiniz. Şimdi Damla gelsin. Biz bir siparişlerimizi verelim. Neler yiyeceğiz bir karar verelim. Ben sizlere ondan sonra detaylı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, biz mangalımızı söyledik. Şöyle görüyorsunuz burada yaklaşık 400 gram dana eti bulunuyor. Biz dana eti tercih ettik. Yine dilerseniz eğer domuz tercih ediyorsanız domuz etleri de mevcut. Şöyle bakın bir sürü de yancı geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz bir sürü yancımız da var. Bunlar ücretsiz bir şekilde geliyor. Hangisi bunlardan? Kimchi en meşhuru değil mi? Bu kimchi. Turşu bizdeki aslında turşuya benziyor. Aynen. Bu da soya filizi. Gene Asya'da bulabilecekleri Evet. bir şey. Mısırlı getirmişler. Mantar, soğan, yağlı karabiber, tuz, sarımsak. Bu sosu bilmiyorum ne olduğunu. Deneriz. Muhtemelen acılı fasulye sosu diye tahmin Ha, acılı fasulye sosu. Güzel. Şöyle arkadaşlar masamızı şöyle tekrardan bir göstereyim. Vallahi harika gözüküyor. Tabii lezzeti nasıl olacak onu deneyip göreceğiz. Tayland'da ben çok mutlu ayrılmıyordum. Genelde et performansından. Bakalım burada nasıl bir et bizi karşılayacak. Ben bir iki tane denedim. İnanılmaz bir lezzet. Çok hoşuma gitti. Yani bilmiyorum ya çok açız. Gerçekten açız çünkü ikimiz de. Yahut gerçekten güzel. Ya Tayland'da ve Vietnam'da yediğimden çok daha güzel. Kesinlikle bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabii Japonya'da bu tarz bir yere gitmedim ben. Yani onlar pişirip bana veriyordu. Orada da çok lezzetli güzel etler denedim. Fakat kendin pişir, kendin ye noktasında şu anda benim favorim burası oldu. Falan muazzam lezzetler var. Zaten fiyatlandırma bilgisini detaylı bir şekilde çıkınca anlatacağım. Şöyle ustalık işini Damla'ya devrettim şu anda. Kendisi tabii Kapatınca geri vereceğim hemen masaya. Hiç uğraşmak istemiyorum. Bodrumlu arkadaşlar. Kendisi mangaldır, ocakbaşıdır, barbeküdür. Alışık bu işlere. Hiç kadın işi değil onlar. Ben uğraşmayı sevmiyorum. Orada ayrımcılık yapıyorum cinsiyette. Şöyle. Şurada sosları da bir yakından göstereyim. Şu özellikle lahana turşusu. Hafif acılı. Güzel bir lezzeti var arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Bunun da tadımını yaparız. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar biz oturduğumuz yerden kalktık. Vallahi harika bir et yedik. Damla ne düşünüyorsun? Güzel. Değil mi? Doyduk, çok açtık. Çok doyduk vallahi. Yanındaki yancılar da bu arada çok güzel. Sen çok yemedin. Çok canın istemedi galiba. Yorgunum sanırım. Evet. Şu an biraz onun etkisi var. Eti yedim gene de yancıları çok yemedim ya ben. Evet. Bir iki tanesi falan da çok bu arada acıydı. Özellikle o getirdiği çorba. Bak. Yani yancılarla yanında 2 tane soğuk alkolsüz içecek içtik. Toplamda arkadaşlar 400 gram et. Yancıları gördüğünüz bir sürü yancı var. 2 tane soğuk içecek 1250 Türk lirasıyla buradan kalktık. Yani kişi başı aslında 625 Türk lirası verdik. Doyduk mu? Doyduk. Güzel doyduk. Fakat ikimizin de şöyle bir problemi var. Bu genelde uzun süre seyahatlerde oluyor. Midemiz küçüldü bizim. Evet Bunu ya. seninle kamera arkasında da konuştuk.
Yani çok böyle iştahlı, çok aç olsaydık sanki doymayabilirdik. Değil mi? Tabii öyle olur. Yani yanında bir insan ekmek ister, o ister, bu ister. Evet. Şu an ekmeksiz sadece bununla doyduk ve tıka basayız. Evet, güzel doyduk arkadaşlar biz. Yani burada böyle kişi başı 600 liraya. Hadi onu biraz daha arttıralım, yuvarlak yapalım mı? 1000 TL'ye. Gelirsin, barbekünü yaparsın, güzel 300-400 gram etini yersin, yancılarını yersin. Belki biranı içmek istersen biranı içersin. Güzel bir akşam geçirirsin arkadaşlar. Vallahi güzel. Ben fiyat performans olarak beğendim. Yani bir sürü mekan var bu arada burada. Bir sürü farklı et seçeneği var. Tabii domuz eti biraz daha fazla alternatif sunuyor. Fakat mutlaka bence biflerin de daha fazla alternatif olan yerler vardır. Hani orası bizim hoşumuza gitti. Çok da güzel arkadaşlar. Doyduk vallahi. Afiyet olsun. Bakın burada herkes zaten görüyorsunuz. Şu anda bu şekilde arkadaşlar mangallarını yapmışlar. Harika. Tabii bunu denemek isteyince fiyat oralara çıkar. Bunu denemeyip çok daha ucuz yollu karın doyurulabiliyor. Tabii kesinlikle. Biz böyle Damla'nın artık burada son günü. Yarın gidiyor kendisi buradan. Son barbeküsüyle güzel bir veda yaptık buraya. Senin de bu coğrafyada artık son yemeğindi. Daha sabah kahvaltı yapacağım ya. Evet, onu hostelde halledeceksin. Hostelde yanıma da birkaç yancı alır yola çıkarım. Yola çıkacağım. Peki bu coğrafyada en sevdiğin ve Türkiye'ye dönünce özleyeceğin yemek nedir? Oo. Yani çok ağır geldi soru. Sevdiğim çok şeyler var ya. Mesela Japonya'daki o şiş tavuklar, ismini sen söyle. Yakitori'ler. Yakitori'leri özlerim. Çok kesin. lezzetliydi değil mi? İnanılmaz. Aynen. Türkiye'de bir bara gidince biranın yanına bir edamame fasulye ister canım. İster canım. Ondan sonra Tayland'daki pad thai'yi bir özlerim. Bir pad thai Kesinlikle. yemek isterim. Yani çok ya, bu seçenek gerçekten çok fazla. Çok bir sürü aklımıza Arayacağım gelmeyen yani, de bir 10-15 sürü şey lezzet olur. çıkar şu an saymaya başladım. Yani Tayland'ı mesela yine oradan gidelim hayal et. Sokağa bir çıkıyordun. Tropikal meyveler. Ananas, yani Türkiye'de evet ananas buluyoruz ama buradaki ananasın tadıyla Türkiye'deki Bambaşka. ananasın tadı çok başka. Yine aynı şekilde Aşık muz. oldum ananasa. Muz daha tatlı. Müthiş lezzetli muzlar var burada. Mango shake'lerini özleyeceğim. Hindistan cevizinin her türlüsü özleyeceğim. Çok özleyeceğim şeyler var. Çok var. Aklımıza gelmeyen de vardır. Ya benim bilmiyorum yakın dönemde galiba yediğim için bu takoyaki deyip duruyorum ya. Yani Osaka'da takoyaki olur çok da hoşuma onu çok gitmişti. özler miyim bilmiyorum. Hani o böyle hadi olsa da yesem demem onu. Yerim Yer. ama olsa da yesem çok şey yapmam. Mutlaka ben eminim şu an aklına gelmeyen ama bir sürü şey de vardır. Arkadaşlar bu coğrafyanın yemekleri güzel. Lezzetli. Evet, güzel. Ön yargısız bir şekilde yaklaşmanızı tavsiye ederim mutlaka. Bir de şekere de alıştım galiba yemeklerde. Önceden tuzlukla gezip tuz falan kullanıyordum. Artık şekerli et yiyeceğim. Normal şekerli et falan yiyorum artık yani. Bir de burada buzlu kahve olayına çok alıştık. Aa, evet. Türkiye'de herhalde full sokaklarda böyle buzlu kahveler onlar bunlar arayacağım. Arayacak çok şey var. Çok şey var. Burayla çok. alakalı. Bu coğrafyayı seviyoruz arkadaşlar. Bu coğrafya gerçekten her ülkenin kendine has güzelliği, kendine has bize verdikleri, iç- aldıkları, götürdükleri. Damla'yı İçim şu çok anda buruk. biraz böyle duygusallaştırmaya Evet. çalışıyorum fark İçim ediyorsun. çok buruk, ağlamak üzereyim zaten. O hissiyat Türkiye'ye dönünce, ayak basınca daha bir vuracak. Çok ağır olacak. Tabii burada biz bazen böyle sıkılıyoruz, zor zamanlardan geçiyoruz. Muhakkak. İşte konaklayacak yer, kalacak yer, yanımızda koca çanta, otobüs kaçıyor. Bir sürü problemle de karşılaşıyoruz. Fakat bilmiyorum artık hayatın... Bence bu bizim yaratılışımızla alakalı güzel bir şey. Kötü anılar arkada kalıyor. Unutuluyor ya. Çünkü Kesinlikle o kadar unutuluyor. güzel şeyler var ki onlar aklına bile gelmiyor. Hep güzel anılar kalacak aklında. Buraları özleyeceksin. İnşallah en yakın zamanda tekrar ya burası olur ya farklı ülkeler olur. Sürpriz. Sürpriz gelecek. Kısa bir ara. Tabii aram olmayacak benim yani de ara derken. Dinlenme gibi diyelim, sonra farklı noktalardan. Yola devam diyorsun. Aynen, şu an öyle diyorum. Arkadaşlar ben bu arada devam ediyorum. Aman abonelikten çıkalım. Gökberk turları bitiriyor gibi. Ben de Şu andaki bu bitiriyorum veda ya. Damla için. Damla'ya Hayır. artık abonelikten çıkabilirsiniz. o turları Çok ayıp bitirdi. çok. Ben de bitirmiyorum.
Sadece Türkiye'ye bir dönüş. Evet, Sonrasında sen uzun yola zamandır devam. 7-8 aydır o da bu coğrafyada değil mi? Doğru söylüyorum. Doğru. Çok uzun oldu. Bana onun gözünden de videoları izleyin derim, kanalında mevcut. Güney Kore'de sevdiğimiz bir ülke oldu arkadaşlar. Bu bölge benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzelmiş. Bakın yan tarafta barbeküler devam ediyor. Neye doymadık. Ben en çok neyi özleyeceğim biliyor musun? Neyi? Daha dönmüyorum ama şimdiden söyleyeyim. Dönüş videomda da söyleyeceğim. Japonya'da böyle geceleri kulaklığımı takıp dışarı çıkıyordum. Onu ben neredeyse gece 3'e 4'e 5'e kadar gezdiğimi biliyorum. biliyor İnanılmaz musun? arkadaşlar. Gerçekten Japonya sırf o yüzden bile gidilir. Ya hani hiçbir şey yapma. Kimse olmasın yanında. Tek ol. Hiçbir yere gitme amacın da olmasın. Sokakta boş yürü, sadece izle. Kesinlikle. Sebu'daki Eşsiz günlerin, bir keyif. Sebu'daki o günlerin, etraftaki evsizler, Sebu'da öyle gezemiyorsun yani de hani yok. Vietnam'daki günlerin. Vietnam'da Mesela da bak gezer. konuşsak neler çıkacak aslında da. Çok eşsiz şeyler ya. Hepsi deli Gerçekten hatıralar. öyle. Hani biz bunları yalnızca videoda yansıtabiliyoruz. Siz bizlerden bunu 30 dakika, 40 dakika izliyorsunuz ama ben şöyle düşünüyorum, bizim gibi uzun gezenler için biz yaşıyoruz aslında. Evet. Biz gezmiyoruz buralarda. Ya şu var, günü biz 24 saat olarak yaşıyoruz ve bunun 30-40 dakikasını videoda yansıtabiliyorsun. Kesinlikle. Yani yaşadığın çoğu şey içinde derin izler bırakıyor. Bazen çok küçük anlar kalbe dokunabiliyor. Konuşma, konuştukça ağlatacaksın. Güzel arkadaşlar, seyahat etmek güzel. İnşallah sizler de bu videoyu izliyorsanız, yollara çıkmayı düşünüyorsanız, yani tabii ki de klişe sevmediğim bir şey var benim Instagram'da özellikle, işte hayatın anlamı gezmek, evi bıraktım, yola çıktım, siz de yapın, niye yapmıyorsunuz? Hayat o kadar toz pembe değil. Değil. Ya insanlar gerçekten birçok gezmek isteyip gezemeyen insan olduğunu biliyorum. Sana da geliyordur mesajlar, bana da geliyor. Ne oluyor? Ha, biz bu konuda böyle bir aracı olmaya çalışıyoruz. Sizlere göstermeye çalışıyoruz. İnşallah isteyen herkes yollara düşer. Yani en azından fırsatı olup da yapmayan varsa Aynen öyle. yapsın. Evet. Kesinlikle. Üşeniyorsanız, aman ben nasıl yaparım gibi korkularınız varsa bunları bir kenara bırakın, yola çıkın arkadaşlar. Evet. Çıkmıyorsanız da bizlere abone olmayı, bizleri izlemeyi unutmayın diyelim. Yani. Şimdi buradan bir kahve alacağız. Sen burada güzel bir kahve dükkanı olduğunu söyledin. Evet, şu an bulmaya çalışıyorum onu. Bu son arayışlar. Arkadaşlar biz son olarak kendimize bir waffle söyledik. Ha, okey. Burada bir şeyler oluyor. Hanımefendi de çok bu arada bir sıcak karşılamadı burada. Karpuzları topluyorum. Karpuzlar gitti şu anda. Ha, burayı kapatıyor kendisi. Dur, bunu da düşürecek vallahi. Vallahi düşüyordu. gidiyordu. Benim çekim Biz yapmamı burada mı istemedi? oturuyoruz, ben anlamadım ya. Ne yapıyor? Okey, gidelim hadi. Sen gidebilecek misin? Giderim. Tamam. Başka yere doğru geçelim arkadaşlar. Okey, thank you. Ya bizi bir de dövseydin bari. Evet, gerçekten. Gerçekten. Yani bir dövmediği kaldı bizi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Güzel bir waffle söyledik. Bilmiyorum artık hanımefendi nasıl hazırladı, nasıl bir nefretle kinle bunları hazırladıysa, ne koydu. Tadını çıkartacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Damla'ya da buradan iyi yolculuklar Damla. Teşekkür İnşallah. ederim. Hani biz konuşuyoruz, ediyoruz fakat tekrar gelir arkadaşlar. O kadar da duygusallaşmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ya, Tabii. burası olmaz, başka yere gideriz. Kesinlikle. Dünya çok büyük arkadaşlar. Hem Yalnızca çok büyük hem çok küçük. aynen öyle. Bu coğrafyadan oluşmuyor. Gezecek, görecek çok yer var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle Güney Kore'den. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.